İki Şehrin Hikayesi. İki Şehrin Hikayesi, Charles Dickens tarafından yazılmış ve ilk olarak 1859 yılında yayınlanmış bir tarihi romandır. Fransız Devrimi'nin arka planında geçen hikaye, tarihin en çalkantılı dönemlerinden birinde Londra ve Paris'te yaşayan çeşitli karakterlerin hayatlarını anlatır. Roman, "En iyi zamanlardı, en kötü zamanlardı" şeklindeki ünlü cümlelerle başlar ve bizi Londra ve Paris'in zıt atmosferlerine götürür. Romanın başlıca karakterleri olarak şunları sıralayabiliriz. Zenginlik ve soyluluğa olan tiksintisi nedeniyle, ailesinin unvanını ve servetini reddeden genç Fransız soylusu Charles Darnay. Haksız yere 18 yıl boyunca Bastille hapishanesinde hapis kalan eski bir mahkum olan Doktor Alexander Manet. Doktor Manet'in saflık ve merhamet sembolü olan kızı Lucy Manet. Ve Lucy'ye derin bir sevgiyle bağlı olan, ancak hayal kırıklığına uğramış İngiliz avukat Sidney Carton yer alır. Hikaye, Charles Darnay'in, ailesiyle olan bağlantısı nedeniyle, İngiltere'de yargılandığının ortaya çıkmasıyla başlar. Ancak, avukatı Sidney Carton'ın parlak savunması sayesinde aklandığı görülür. Bu durum, Charles, Lucy ve Sidney arasında karmaşık bir aşk üçgeninin başlangıcı olur. Bu sırada, Paris'te devrimci ateş gitgide artmaktadır. Ezilen halk, baskıcı aristokrasiye karşı ayaklanmaktadır. Devrimciler, daha önce Saint Evremond ailesinin hizmetkarları olan, Monsieur ve Madame Defarge gibi karakterlerle temsil edilir. Ve bu karakterler, geçmişte uğradıkları haksızlıklar için intikam ararlar. Diğer yandan Charles Darnay, ailesinin geçmişinden kaçmaya çalışsa da, eski bir aile hizmetkarına yardım etmek için yeniden Fransa'ya dönmek zorunda kalır. Fakat ne yazık ki, devrimcilerin eline düşer ve ailesinin adı kullanılarak giyotin ile idam cezasına çarptırılır. Lucy, Doktor Manet ve Sidney Carton bu haber karşısında yıkılır. Lucy'ye ümitsiz bir aşkla bağlı olan, ancak onun Charles'a olan sevgisini bildiği için bu aşkı kendi içinde yaşamayı tercih eden, umursamaz görünümlü Sidney Carton ise Lucy'nin mutluluğu için bir fedakarlık yapar ve Charles Darnay'ı kurtarmak için bir plan hazırlar. Planı, Charles Darnay'in yerine geçmektir. Darnay'in infaz gününde Sidney Carton onunla yer değiştirip, giyotinle infaz edilerek Lucy ile ailesinin güvenliğini sağlamak için kendini feda eder. Hikayenin devamında, devrim zirveye ulaşır ve kaos dönemi başlar. Defarge'lar ve diğer devrimciler şiddet dolu eylemler gerçekleştirir, bu da korku ve güvensizlik ortamına neden olur. Sonunda, Sidney Carton'un fedakarlığı sayesinde, Charles, Lucy ve ailesi İngiltere'ye kaçarlar ve mutlu bir yaşam sürerler. Roman, Londra ve Paris için daha parlak bir geleceği simgeleyen bir umut ve yenilenme hissiyle kapanır. İki Şehrin Hikayesi, fedakarlık, kendini yenileme ve insan doğasının zıt yönleri gibi konuları irdeler. Dickens'ın en sevilen ve kalıcı eserlerinden biri olan roman, Fransız Devrimi'nin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisini etkileyici bir şekilde sunarak, sarsıntılı zamanlarda sevgi ve şefkatin gücünü vurgular. Ve evet, İki Şehrin Hikayesi, yalnızca Fransız Devrimi dönemine ışık tuttuğu için değil, aynı zamanda insanların sevgiyle kendilerini dönüştürebilecekleri gibi güzel mesajlar verdiği için okunması gereken eserlerden biridir. Tembel okur tavsiyesidir.